Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine yakadan başlama bir yelek anlatacağım. Dikişsiz bir yelek. Ben elimde olan iplerimi değerlendiriyorum. Siz de elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Gül kurusu bir renk koton iple yeleğimi öreceğim arkadaşlar. İpim 100 gramı 280 metre olan bir koton ip. Şiş numaram 3. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numara ya da 3,25 ile örebilirsiniz şiş numarası arkadaşlar. Benim elim gayet rahat. 3 numara bana ideal. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Fazla zaman kaybetmemek için şişime ilmeklerimi attım. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa sırası oluşturdum. 76 ilmek attım şişime. İlmekleri de ayırdım. O sayıları da hemen sizlere vereyim. Bakın bir ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Reglen artırım ilmeklerim 2. Kol ilmeğim 3, 6, 9 ilmek. Reglen artırım ilmeğim 2. Yeleğimin arka sırt bölümü 22 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim. 3, 6, 9 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim, 2 ilmek reglen artırım ilmeğim ve diğer yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Burası örgümün ön yüzü. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa çalışacağım. Nereye kadar? Mor ayraca kadar. Mor ayraçta kısa satır tekniği uyguluyoruz, yaka düşürme. Şimdi bakın şöyle ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde örün. Yani haroşa hangi yönde örerseniz her iki yönden de o yönde devam ederseniz haroşa oluşur. Ben böyle renkli ayraçlarla ayırdım. Sizlerin elinde böyle renkli ayraçlar yoksa renkli ipler takarak da çalışabilirsiniz. Ya da arkadaşlar tek tek ilmek sayılarımı veriyorum. Beni dikkatli dinlerseniz ayraç ya da ip takmaya da size gerek kalmaz. Ayraçlarımı çıkarmıyorum. Bakın diğer şişime takıyorum. Çünkü örgünün ön yüzünde reglen ayrımlarını yapıyoruz. İlmek artırımlarını tekrar ilmek saymak istemiyorum. Bu sıra haroşayı beraber sıra sonuna kadar örelim. Ayracımı diğer şişime aldım. Ve mor ayraca kadar geldim. Şimdi bakın bu mor ayracımı aldım bu şişime. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek bir yaka için bırakmıştım ya. Bunun 3, 6, 7 ilmeği ön patağa ait, 7 ilmeği de kısa satır ilmeklerine. 2 ilmek aldım. Kısa satır ilmeğimi bakın ters olarak örgünün arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım ama bu ilmeğimi şöyle bir bakın sıkılaştırdım. Şu şekilde. Sonra bir yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım. İlmek alarak artırıyorum. Gizli artırma. Dolayarak artırmıyorum.
2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ilmek alarak artırdım. Bakın dolayarak artırmadım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Dilerseniz buraya şöyle bir ayracı takayım şu 2 ilmeğe. Şu şekilde burası hep sabit reglen artırım ilmeğim. İlmek alarak bir ilmek aldım. Şöyle burada da 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi iğnemi taktım. Şimdi burada bir düz bir ters çalışacağım. Şöyle bakın. Bir düz ilmek aldım. Bir ters ilmek aldım. Bir düz ilmek aldım. Bir ters ilmek. Bir düz ilmek. Bir ters ilmek. Bir düz ilmek. Bir ters ilmek. Buraya bir düz ilmek denk geldi. Ayracımı şöyle kenara aldım. Bakın ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. İlmek alarak artırdım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yine şöyle şu 2 ilmeğe ayracımı takayım. Sabit reglen artırım ilmeklerim belli olsun diye. Şimdi yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Düz ilmeklerle ördüm, geldim. Reglen artırım ilmeğimi. Bu lila ayracı şöyle aldım kenara. Bir ilmek alarak artırdım, gizli artırım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Turuncu ayracımı aldım kenara. Bir ilmek gizli artırım alarak artırdım. Burada yine şu ayracımı takayım. Reglen artırım ilmeğime bir düz ilmek aldım. Kol ilmeklerinde bir düz bir ters örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde çalıştım. Bu ayracımı aldım. Bir ilmek alarak artırdım, gizli artırım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Sabit düz olarak bir ilmek gizli artırım artırdım. Ve bu ayracımda şu 2 ilmek sabit reglen artırım ilmeğime iğneledim bak. Şimdi 1 2 ilmek düz. 2 ilmek düz ördüm. Burada 14 ilmeğim vardı biliyorsunuz. Kaldı 12 ilmek. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzünden dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bu ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olmasını istemiyorum. Ve ters ilmekle devam ediyorum. Bakın. Artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglen artırırım. Sabit ilmeğim ters. Ve artırmış olduğum ilmeğim ters. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Bu şekilde. Şimdi artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Yeleğin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzü burası.
Bakın artırmış olduğum ilmeğe geldim. Ters. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters. Bu reglan ilmeklerim. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Burada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz ve bir ilmek ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglan ilmeklerim 2 ilmek ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Ve kısa satır ilmeğim 2 ilmeğim ters. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım örgünün arka yüzünden ters olarak. Burada kaldı 10 ilmeğim kısa satır ilmeklerimde. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Burada düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın. Nereye kadar? 2 ilmek reglen artırım ilmeğime kadar. Burada geldim. Bakın. 1 ilmek gizli artırdım ilmek alarak. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek gizli artırdım ilmek alarak. Şimdi burada ilmek yönü değişeceğiz arkadaşlar. Düz ilmeklerimiz ters, ters ilmeklerimiz düz olacak. Burada bir ilmek düz aldım. Düz ilmeğimi ters aldım. Ters ilmeğimi düz aldım. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz. Bakın yani bir önceki sıradaki ilmeğim düzse bu sıra ters alıyorum, tersse düz alıyorum. Bu ilmeğim düz, bunu ters alıyorum. Bu ilmeğim ters, düz alıyorum. Bu ilmeğim düz, ters alıyorum. Artırmış olduğum ilmeğim düz, düz aldım. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 2 ilmek bakın reglan ilmeğimi düz ördüm. 2 sıraya bir ilmeklerimiz yer değişiyor. Örgünün ön yüzünden ilmek yer değişiyor. Arka yüzünden gördüğümüz şekilde ilmekleri örüyoruz. Şimdi örgümün arka sırt bölümünde düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir ilmek artırayım. Şu 2 ilmek düz ilmeğimden sonra. Şimdi bu sırayı da beraber sıra sonuna kadar örelim. Burada anlatacağım bir teknik olmadığı için hızlı geçiyorum burayı. Reglen artırım ilmeğime kadar geldim. Bakın. 2 ilmek sabit ilmeğim. 1 ilmek ilmek alarak artırdım. Sabit 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek ilmek alarak artırdım. Hemen dibinde bu artırmış olduğum ilmeğim daha önceki bunu düz ördüm. Bakın şuraya dikkat edelim. Çok kolay aslında. Düz ilmeğimin üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz. Bu şekilde bakın. Bu ilmeğim düz, ters. Bir ilmek ters aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters aldım. Bir ilmek düz aldım. Bir ilmek ters aldım. Bir ilmek düz aldım. Bir ilmek ters aldım. Bir ilmek düz aldım ve bir ilmek ters aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek artırdım. Gizli artırım ile 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi sabit ilmeklerimi düz ördüm. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Düz ilmeklerimle bakın yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Düz ilmeğimle örgünün ön yüzünden kaldı 10 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olmasın diye. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünden düz ilmeklerimi düz. Kol ilmeklerine geldik. Bakın burada ilmekler gördüğümüz şekilde. Düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz.
Yani düz ilmeği düz örüyoruz, ters ilmeği ters. Artırmış olduğum ilmeklerimiz de ters. Şimdi bu şekilde bu diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim örgümün arka yüzünden. Burada 3, 6, 9, 10 ilmeğim var. 10 ilmeğimin 2 ilmeğini aldım. 3, 6, 8 ilmeğim kaldı. Bir ilmek daha alıyorum. Ön pat için ayırmış olduğum 7 ilmeğim. Yeleğimiz küçük olduğu için 3 sefer kısa satır tekniğimiz yeterli. 2 ilmek 1 çalıştık. 2 ilmek 1, 3 ilmek de 1. Örgümü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. Şöyle ilmeğimi sıkılaştırdım. Reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın bir ilmek alarak gizli artırım yaptım. 2 ilmek düz. Bir ilmek alarak gizli artırım yaptım. Burada gene ilmeklerimiz yer değişiyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Artırmış olduğum daha önceki ilmeğim düz örüyorum. Burası hep öyle geliyor, öyle örüyorum. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Bakın. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Yani bir önceki sıradaki düz ve ters ilmeklerin yerini değişiyorum. Ona dikkat edelim. Bu ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şimdi bunu daha fazla anlatmaya gerek yok. Şöyle bakalım arkadaşlar, bir gördüğünüz gibi. Yani biz bu modele yalancı pirinç diyoruz. Normalde pirinç hem ön yüzden hem arka yüzden değişir. Ön yüzden ilmekleri değişiyorum. Arka yüzden değişmiyor. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Bu kolda çalıştığım tekniği bu kolda da çalışıyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm, geldim kısa satır ilmeklerimi. Burada 10 ilmeğim var. 3 ilmeğimi alıyorum düz olarak. 7 ilmek ön pat ilmeğim de kaldı. Bu yakada da 2 ilmek 1 çalıştık. 2 ilmek 1, 3 ilmek 1. Yani 3 seferde kısa satır ilmeklerimizi çalıştık yaka düşürmeyi. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Bu reglen artırım ilmeğimiz de ters, bakın. Bu şekilde nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki 7 ilmek haroşa ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Orada ilik yeri çalışacağız. Örgümün arka yüzünden ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Yani bir artırdım, bir eksilttim. İlik yerimizi açtık. Bu 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın arkadaşlar. Şöyle. 3, 6, 7. Şimdi ben burada kahve çekirdeği dediğimiz modeli yakaya çalışacağım. Şimdi burada 3 ilmeğimiz var. Hemen haroşanın dibinden çalışıyorum. Bakın bu 3 ilmek. 2 ilmek önde kaldı. Bir ilmeği arkadan aldım. 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bir ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ördüm düz olarak.
Burada arada bir, iki ilmek ters ördüm. Burada 3 ilmeğim var. Bakın bu 2 ilmek önde. Bir ilmeği arkadan aldım. 2 ilmeğin üzerinden pardon geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burada 2 model çalıştık. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 2 modelden sonra 2 ilmek ters. 1 2 2 ilmek ters ördüm. 1 artırdım gizli ilmekle. Bakın 2 ilmek düz sabit reglan artırım ilmeğim. Bir ilmek alarak artırdım. Burada yine ilmek yeri değişiyoruz. Bakın. Hemen yandaki ilmeğim düz, ilk ilmeğim, düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz. Örgünün ön yüzünden kolda ilmek yerlerini değişerek devam ediyoruz. Son ilmeğim burada düz. Sonra ilmek alarak bir ilmek artırdım. Gizli artırım. 1 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek artırdım. Yeleğin arka sırt bölümü düz. Şimdi örgümü ilerletiyorum. Nereye kadar? Şurada artık anlatabileceğim bir teknik yok. İlmekleri değişiyoruz. Şu reglan artırım ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünden bakın ördüm geldim. Bu koldaki çalıştığım şekilde bu kolda da çalıştım. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek gizli ilmekle artırdım. Şuradaki gibi çalışıyoruz. 2 ilmek ters. Bakın burada. 1 2 ilmek ters. Kahve çekirdeği çalışıyoruz. Burada 3 ilmeğim var bakın. Bu 2 ilmek önde, 1 ilmek arkada. İlmeğimi 2 ilmeğin üzerinden atlattım o bir ilmeğimi. Bir ilmek ördüm düz. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters. Burada 3 ilmeğim var. Yine şöyle hemen bakın. Arkadaki ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden aldım. Bir ilmek düz ördüm, bir doladım, bir ilmek düz. Burada 7 ilmek ön pat ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Daha sonra örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Burada bakın 3 ilmek ters. 1 de ajur ilmeğim 2 3 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Artırdığım ilmeğim ters. Reglan artırım ilmeğim ters. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın ipimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şu yakayı tırtıklı olarak çalışıyoruz.
7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa ördüm. Yedi ilmek bak. Şimdi burada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ördüm. İlmek alarak gizli artırmayla artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz, 1 ilmek artırdım gizli artırım olarak, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz. Burada ilmek yerlerini değişiyoruz. Şimdi bu reglanda artırdım. Bu reglanda da artırıyorum. Burada biliyorsunuz örgünün arka yüzünden ilmekler gördüğümüz şekilde, kolda ön yüzünden ilmek yerleri değişiyor. Bu kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Şu reglan artırım ilmeğime kadar burada şu sırayı gördüğüm ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum ama buraya kadar çalışalım. Bu modeli tekrar anlatayım. Şimdi örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim örgümün ön yüzünden. Bakın 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm, burada artırdım. Yine 1 ilmek artırdım ilmek alarak, 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, ve 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın ipim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Şimdi bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada kahve çekirdeğini tekrar bakın çalışıyoruz. 2 ilmeğim burada, 1 ilmeğim arkada, bu 1 ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden aldım. 1 ilmek düz ördüm, 1 doladım, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Yine burada 3 ilmeğim, 2 ilmeğimin üzerinden arkadaki 1 ilmeği aldım, geçirdim. 1 ilmek düz, 1 doladım, 1 ilmek düz. Burada 2 ilmeğe düşüyor ya, 1 ilmek dolayınca tekrar 3 ilmek oluyor. Şimdi burada 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Dolayarak artırdım. Reglen artırım ilmeğim. 2 ilmek sabit ilmeğimi düz ördüm. Pardon, dolayarak demişim. İlmek alarak. Tekrar ilmek alarak artırdım, gizli artırım. Yanındaki ilmeğim düz ve diğer ilmeklerimi yer değişiyorum. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz olarak yer değişiyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim, ilmek değişerek 1 ilmek gizli artırım aldım. 2 ilmek düz, 1 ilmek yine gizli artırım. Şimdi burada çalışmış olduğum tekniği bakın bu yakada, bu kolda, diğer kol ve yakada çalışıyorum.
7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada da yine kahve çekirdeğini çalışıyoruz. Oraya kadar ben örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber. Şimdi 3 ilmek düz kahve çatlağı modelim burası. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şimdi burada şu bir ilmeğimi düz alacağım. Şu şekilde. Sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ilmek alarak gizli artırım, 2 ilmek reglan artırım, ilmeğim sabit, bir ilmek yine ilmek alarak gizli artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Burada düz ve ters ilmeklerim yer değişiyor örgünün ön yüzünden, biliyorsunuz, kolda. İlmeklerimi yer değişerek ördüm. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek gizli artırdım. 2 ilmek düz reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek gizli artırdım ilmek alarak. Şimdi bu yakada, bu kolda çalıştığım işlemi bu yakada, bu kolda da çalışıyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine 3 ilmeğim var. Bakın, bir ilmek arkada, 2 ilmek önde. Bir ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Burada yine kahve çekirdeğini çalışıyoruz. Arkadaki bir ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Ve 2 ilmek ters. Bir ilmek düz ördüm. Burada ilmeklerimiz yer değişiyor. Şu koldaki gibi çalışacağız arkadaşlar. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Şu bir ilmeğim sabit gidecek. 2 ilmek ters ilmeğin dibinde. Bir ilmek düz. Bir ilmek ilmek alarak gizli artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek ilmek alarak gizli artırdım. Yanındaki bir ilmeğim düz. Bakın, burada yine ilmek yerleri değişiyoruz. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz şekilde çalışıyorum. Reglen artırımda ilmek artırmayı unutmuyoruz. Kolda ilmekleri değişiyoruz. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Burada yine ilmeğimi artırıyorum. İlmekleri değişiyorum. Burada bakın, şurada sabit ilmeğim düz. 2 ilmek sabit reglen artırım ilmeğimi bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters bir düz. Burada da ilmekleri değişiyoruz.
Sıra sonuna kadar bu yakada çalıştığım şekilde bu yakada da çalışıyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Dönmüş olduğum ilmeği baştaki ilmeği örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haraşo örüyorum ve daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgünün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu sıra kahve çekirdeği modelinde ilmekleri gördüğümüz şekilde. Düz ilmeğimiz düz, ters ilmeğimiz ters. Bu şekilde örüyoruz. Burada sabit bir ilmeğim düz. Şimdi burada ilmeklerim yer değişiyor. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters ve buradaki ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırıyorum. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek alarak gizli artırdım. Bir ilmek düz. Tekrar kol ilmeklerinde ilmek yerlerimiz yer değişiyor. Ters ilmekleri düz örüyorum. Düz ilmekleri ters örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Reglanda ilmek artırıyorum. Kolda ilmek yeri değişiyor. Yakada yine kahve çekirdeğini ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Burada ters ve düz ilmekler koldaki gibi çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa her iki tarafta. Diğer ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın ipi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Kahve çekirdeğini çalışıyoruz. Arkadaki bir ilmeği aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Bunu biliyoruz artık arkadaşlar. Modelin tekniğini. Kahve çekirdeğimizi çalıştık. Burada 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Burada koldaki gibi ilmeklerimiz yer değişecek. Ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters. Reglan artırım ilmeğimin dibindeki bu ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırdım, gizli artırım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek düz ve daha sonra düz ve ters ilmeklerim yer değişiyor. Şimdi burada çalıştığım işlemi diğer bu yakada da çalışıyorum. Reglan artırımları unutmuyoruz. Kolda ilmeklerimiz yer değişiyor. Bu yakada da yine bakın reglan artırım ilmeğin dibinden ilmeklerimiz yer değişiyor. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında 7 ilmek bu kenardaki haroşa ilmeğim, 7 ilmek de bu kenardaki haroşa ilmeğim örülüyor. Daha sonra şu aradaki ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Şimdi kaç tane artırmışım? Hemen ona bakayım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 tane artırmışım arkadaşlar. 10 artırım olmuş. Şimdi ipimi öne alıyorum. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Kahve çekirdeğinde 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Burada bir ilmeğim düz. Bakın bu hep yanında sabit. Bir ilmek düz gidecek. Şimdi burada ilmeklerim yine yer değişiyor. Düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters. Buradaki ilmeğim düz. Hemen reglen artırım yanında. Bir ilmek alarak artırdım. Şimdi buraya kadar 10 sefer artırdım. Bu 11. artırmam arkadaşlar. Burada 2 ilmek sabit reglan ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Ve bu sıra tüm ilmeklerimi düz örüyorum kolda. Şimdi kol ağzına farklı bir çalışma yapacağım. Daha önce çalışmadım. Doğaçlama yapıyorum arkadaşlar. Hani hiçbir plan yapmadım. Siz de benimle beraber çalışırsınız. Doğaçlama çalışıyorum bu yeleği. Bakın burada kol için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıra reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak gizli artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak gizli artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şimdi burada çalıştığım şekilde bu yakada da çalışıyorum. Kol ilmeklerini tamamen düz örüyorum. Sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek bir yakada ön pat ilmeğim, 7 ilmek de bir yakada ön pat ilmeğim, bunları haroşa örüyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm bu şekilde bakın. Daha sonra burada kahve çekirdeğini çalışıyorum. 2 ilmek önde, 1 ilmek arkada. 2 ilmeğin üzerinden 1 ilmeği geçirdim. Atlattım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Artık burada modele aşinayız. Mantığını biliyoruz. Arkadaki 1 ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. 1 ilmek düz, 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Burada 1 ilmek düz. Burada bu 1 ilmek düz sabit gidiyor. İlmeklerimiz yer değişiyor. Bakın düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz. Bu şekilde. İlmekler yer değişerek ördüm. Reglen artırım yerine geldim. İlmek alarak 1 ilmek artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim şu sabit ilmeğim düz. 1 ilmek alarak artırdım. İpimi öne aldım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi bu sıra ters örüyorum. Bir sıra haroşa sırası oluşturacağım.
Şimdi şu diğer reglen artırım ilmeğine kadar haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bakın ters ilmeklerle. Reglen artırım ilmeğime geldim. Şöyle örgünün ön yüzünden bir diş haroşa sırası oluştu bakın. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek sabit reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu yakada çalıştığım haroşa model bölümü model işte ilmekler belli arkadaşlar. Bu kolda da haroşa oluşturdum. Burada çalıştığım tekniği diğer kolda, yakada ve 7 ilmek ön pat ilmek haroşada çalışıyorum. 2 ilmek şu sabit ilmeğimin kenarlarından da reglen artırmayı unutmuyoruz. Sıra sonuna geldim. Bu kolda da örgümün ön yüzünde bakın bir diş haroşa oluşturdum. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Burada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Burada bakın ters ilmeği ters, düz ilmeği düz gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bu bir ters bir düz ilmekler örgünün ön yüzünde değişiyor. Arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kol ilmeklerini tamamen ters ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi örgümün arka yüzünden kol ilmeklerim ters ilmeklerle nereye kadar? Şöyle söyleyeyim bakın. Sabit reglen artırım ilmeklerine kadar diyelim. Daha sonra şu yakada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi şu bir ilmek sabit ilmeğime kadar ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum bakın. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 1 ilmek düz. Burada ilmeklerimizin tersi düz, düzü ters şeklinde yönünü değiştiriyorum. Bakın düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz, düz ilmeğimi ters aldım, ters ilmeğimi düz aldım. Bu ilmeğim geçen sıra artırmış olduğum ilmeğim ya örgünün ön yüzünden burada düz oluyor. Şimdi bir ilmek örerek artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. 2 ilmek sabit reglen ilmeğimden sonra düz ilmeğimden sonra bir ilmek şöyle alarak arttırdım. Bir ilmek düz ördüm.
Şu öndeki 2 ilmeğim duruyor. Arkadaki 1 ilmeğimi öndeki 2 ilmeğimin üzerinden aldım. 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. Bir, 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ilmeğimden sonra burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bu bir ilmeğim sabit gidiyor. Düz ilmek biliyorsunuz. Düz ilmeğim vardı. Ters ördüm. Ters ilmeğimi düz. Düz ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi düz. Düz ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi düz. Düz ilmeğimi ters ördüm. Bu reglen artırım ilmeğinin dibindeki ilmeğim düz. Şimdi bir ilmek alarak artırdım, gizli artırım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak gizli artırdım. Burada bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada kahve çekirdeği çalışacağım. Şu kol ağzında arkadaşlar. 2 ilmek önde, bir ilmek arkada, 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bu 3 ilmekten sonra kahve çekirdeğinden sonra bir ilmek ters. Şuradaki gibi araya 2 ilmek ters yapmıyorum. Bir ilmek yapıyorum. İlmek sayım ancak dengeleniyor arkadaşlar. 2 ilmeğin üzerinden şu arkadaki bir ilmeği geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Tekrar arkadaki bir ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ilmek, bir doladım. Bir düz ilmek, bir ilmek ters. Bakın tekrar arkadaki bir ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz, bir doladım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ilmek, bir doladım. Bir düz ilmek, bir ilmek ters. Buradaki bir ilmeği aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz, bir doladım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Arkadaki bir ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ilmek ters. Arkadaki ilmeği aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm ve burayı da düz ördüm. Şu reglan ilmeklerimin, hani artırım ilmeklerimin yanındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmek aldım. Bakın artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek aldım. Artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi bu sıra yine sıra sonuna kadar beraber çalışalım. Burayı biraz hızlı geçelim. Burası düz örgü. Anlatacağım bir teknik yok. Evet, reglan ilmeğime geldim. Sabit 2 ilmek reglan ilmeğime. Bir ilmek alarak artırdım. Gizli artırım, 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Şimdi burada bir ilmek düz ördüm. Şu arkadaki şu bir ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz, bir doladım, bir ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek bakın aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz, bir doladım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ördüm.
Yine bakın şöyle 3 ilmeği tuttum. Arkadaki bir ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Geçirdim, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Daha sonra bir ilmek ters ördüm. Bakın bu ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm, bir doladım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. 2 ilmek önde, bir ilmek arkada, 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım, pardon düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Öndeki 2 ilmeği bıraktım. Arkadaki bir ilmeği şu öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Bakın bu 2 ilmek burada. Arkadaki bir ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek düz ördüm, bir doladım, bir ilmek düz ve bir ilmek ters. 2 ilmek önde, bir ilmek arkada. 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Reglan ilmeğimin dibindeki ilmeğim düz ve ilmek alarak bir ilmek artırdım. 2 ilmek reglan ilmeğimi ördüm düz olarak. İlmek alarak bir ilmek artırdım. Burada reglan ilmeğimin dibindeki şu bir ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters şeklinde ilmek yerlerini değiştiriyorum. Bir ters bir düz ilmek örgünün ön yüzünden değişiyor. Arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bir ilmek sabit burada, bakın düz ilmeğim hep sabit gidiyor, ördüm. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Kolda şimdi burada daha önce ördüm, bakın ayarladım. Burada şimdi ilmekler düz. Aynı sıraya denk gelmiyor kolla, hiç önemli değil. Çünkü kolu kapatacağız. Burayla bir ilgisi yok oranın. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Şöyle ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sadece 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa. Bakın 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Burada bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yalnız ilmekler gördüğümüz şekilde. Kol ilmeklerine geldim. Bakın şu reglen artırım ilmeğimi de ördüm. İlmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm. Bakın şu artırmış olduğum ilmeğim ters. Buraya dikkat edelim. 2 ilmek reglan ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Ve yanındaki bir ilmeğim ters. Şimdi 3 ilmek daha ters. 1, 2, 3. Şu artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum ya. Ondan sonra 4 ilmek ters örüyorum burada. Daha sonra bir ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Yani gördüğümüz şekilde ilmekleri örmeye devam ediyoruz örgünün arka yüzünden. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bak 1, 2, 3. Burada 4 ilmek ters. Reglen artırım ilmeğine geliyoruz. Şimdi bir ilmek artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglen artırım ilmeğim ters. Bir ilmek artırmış olduğum ilmeğim ters. Örgünün arka yüzünden
Şu sıra başından reglen artırım ilmeğine kadar bu kolda nasıl ördüysek diğer kolda da hemen bu reglen artırım ilmeğinden sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerlettim, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi yakadaki kahve çekirdeğini çalışıyoruz. Şöyle arkadaki bir ilmeği aldım. Öndeki iki ilmeğin üzerinden geçirdim. 2 ilmek ters. Yine burada kahve çekirdeğini çalışıyoruz. Yani artık bunu biliyoruz, kahve çekirdeğinin nasıl olduğunu. 3 ilmek ters. Şimdi bir ilmek düz. Daha sonra buradaki bir ilmek ters, bir ilmek düz ilmeklerimiz ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters şeklinde yer değişerek örülüyor arkadaşlar. Reglan ilmeğimin dibindeki ilmeğim her zaman son, bu düz. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Şimdi 2 ilmek reglan ilmeğimin dibinden artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. 2 ilmek. Burada 3 ilmek daha düz örüyorum. Yani reglan ilmeğimin dibinde düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Şu diğer reglan artırım ilmeğine kadar ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Reglan artırımın ilmeğimin dibine geldim. Burada bir ilmek ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz, bir ilmek ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümü düz. Şimdi şu yakada kahve çekirdeğini ilmek atlatma sırasındayız. Bu iki kahve çekirdeğinde. Burayı ördüm. İlmeklerimi artırdım. Koldaki kahve çekirdeğim 3 ilmek düz, 1 ilmek düz, ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde burayı da ördüm. Bu reglanı da artırdım. Şimdi örgümün arka sırt bölümünden düz ilmekleri de örüyorum. Bu kolda ve bu yakada ne çalıştıysam aynı şekilde bu kolda ve bu yakada çalışıyorum. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. İşte bu yakada, bu kolda yaptığım işlemi bu kolda, bu yakada yaptım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın bu sıra yine böyle. Örgümün arka yüzünden ilmekleri nasıl görüyorsam düz ilmeğim düz, ters ilmeğim ters şeklinde örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra haroşa sırası oluşmuş. Bir sıra daha olursun. Örgünün arka yüzünden gelirken ilk yeri açalım. Baştaki ipimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm.
3 ilmek düz, 2 ilmek ters, burada ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ve burada bakın bir ilmek sabit düz ilmeğim. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz alarak ilmek yeri değişiyoruz. Örgünün ön yüzünde ilmeklerin yeri değişiyor. Arka yüzünden gelirken gördüğümüz şekilde bu ilmekler. İlmek yeri değişmiyor. Reglen artırım ilmeğime geldim. Gizli ilmekle artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. Gizli ilmekle artırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın burada 2 ilmeğin şu arkadaki bir ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. 1 ilmek düz, 1 doladım, artırdım, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bu ilmeğimi aldım, 2 ilmeğin üzerinden geçirdim, 1 ilmek düz ördüm, 1 ilmek doladım, artırdım, 1 ilmek ters. Bakın artırdım, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi aldım, 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim, bir düz ilmek ördüm, bir doladım, artırdım, bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek ördüm. 2 ilmeğin şöyle arkasındaki bir ilmeği aldım, üzerinden geçirdim, bir düz ilmek ördüm, bir doladım, bir düz, bir ilmek ters. Burada hep işlem tekrarı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şu reglan ilmeğime kadar devam ediyorum. Reglan ilmeğimin dibindeki ilmeklerimi yine düz örüyorum. 3 ilmek, 1 ilmek alarak gizli artırdım. 2 ilmek reglan ilmeğimi sabit ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek gizli artırım yaptım. Şimdi bu yakada ve bu kolda ne çalıştıysak bu kolda ve bu yakada da bunu çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Bu robayı çünkü sıra sıra tek tek anlattığım için videom biraz uzun sürdü arkadaşlar. Daha sonra örgünün ön yüzünden yine beraber çalışalım. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. İlk yerimi açtım. Burada örgünün arka yüzünden gelirken 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra oldu. Ön yüzünden 12 diş, haroşa diş oldu. Örgümün arka yüzünden gelirken ilk yerini açtım. Şimdi yine kahve çekirdeğinin bu ilmek atlama sırasındayız. Bakın bu şekilde. Ben bunu artık tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Artık iyice biliyoruz burayı. Burada şimdi ilmeklerimiz yer değişiyor. Düz ilmeğimiz ters, ters ilmeğimiz düz şeklinde.
7 ilmek haroşamı ördüm. Kahve çekirdeğimi çalıştım. 2 ilmek ters kahve çekirdeğini çalıştım. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve daha sonra ilmeklerimiz yer değişiyor. Reglan ilmeğime kadar. Evet, reglan artırım ilmeğime geldim. 1 ilmek aldım gizli. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek aldım, gizli artırımımı yaptım. Şimdi burada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum yine arkadaşlar, bakın. Düz ilmeklerim düz, ters ilmeklerim ters. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar öreyim. Bu yakada çalıştığım işlemi bu yakada da çalışıyorum. Bu kolda ne yaptıysam bu kolda da yapıyorum. Burada bakın, ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Burada reglan ilmeğimde de artırımımı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Şöyle. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Daha sonra ön yüzüne yine beraber çalışalım. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Şimdi ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra burada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Yeleğin ön yakasında. Bakın, düz ilmeğim düz, ters ilmeğim ters. Buradaki bir ilmek sabit ilmeğim gördüğünüz gibi düz. Burada ilmeklerimiz yer değişiyor. Yine düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz şekilde. Bu ilmeklerimiz örgünün ön yüzünden düz ve ters olarak yer değişiyor. Örgünün arka yüzünden gördüğümüz şekilde örüyoruz ilmekleri. Tekrar ediyorum. Tekrar da söylüyorum arkadaşlar. Evet, reglan artırım ilmeğime geldim. Şöyle bakın. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek düz reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Burada şimdi kahve çekirdeğimizi çalışıyoruz. Şuradaki düz ilmeklerimi alıyorum. İlmek artırdıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz oldu. Burası böyle olsun, hiç sıkıntı değil. Pardon, 5 ilmek düz oldu. Bir ilmek fazla örmüşüm, söktüm. Arkadaki ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ilmek ördüm, bir doladım. Bir düz ilmek ördüm, bir ilmek ters ördüm. Arkadan bir ilmek aldım, öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ilmek ördüm, bir doladım, bir düz ilmek. Bir ilmek ters. Şimdi bu şekilde nereye kadar devam ediyorum? Reglan artırıma kadar aynen bu şekilde örüyorum. Buradaki yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Burada da yine kahve çekirdeklerimizi kapatıyoruz. Şimdi şu yakada nasıl çalıştıysak bu yakada da aynı şekilde çalışıyoruz. Burada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Burada da ilmeklerimiz ters ve düz olarak yer değişiyor. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimi örmeyi unutmuyorum. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Şöyle bir bakalım robaya. Zannedersem artık bu kadar yeterli. Haroşa bölümüne kolun geçelim. Kaç artırım yapmışız? Hemen sayalım. Şöyle tığ sayayım, bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 artırım olmuş. 17 sefer artırmışım arkadaşlar. Şimdi haroşa bölümüne geçiyoruz. Kol ilmeklerimizin. Sadece kol ilmeklerini haroşa öreceğim. Diğer taraflar burada model devam edecek. Yeleğin arka sırt bölümü de düz ilmeklerle devam edecek. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine kahve çekirdeğini kapatıyorum. Yani bunu artık anlatmaya gerek duymuyorum. Burada 2 ilmek düz ördüm. Buradaki 1 ilmek sabit ilmeğimi düz ördüm. İlmek yeri değişiyorum. Ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz, düz ilmeğim ters. Bu şekilde ilmeklerimiz yer değişiyor. Reglen artırım ilmeğime geldim. Şöyle arkadaşlar, burası kaç ilmek olmuş bir sayalım. Ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 ilmek reglen artırım ilmeğim oldu. Şimdi bir ilmek daha burada örüyorum, artık artırmıyorum. Şöyle 31. Bunu ön yakaya verdim. Şimdi buraya bir ayraç takıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimin birini yakaya verdim. Bir ilmeğini kola verdim. Kol ilmeklerini saymaya gerek duymuyorum. Haroşa örüyorum kol ilmeklerimi. Ters ilmeklerle. ...17 artırım yeterli arkadaşlar. Bir sefer daha artırsam roba çok fazla olacaktı. Gerek duymuyorum o kadara. Şöyle bakın. 1-2 kahve çekirdeği çalıştım. 3. kahve çekirdeğini kapatmadan haroşa ile devam ediyorum. Şimdi bu şekilde şu 2 ilmek reglen ilmeğimin bir ilmeğini kola veriyorum. Bir ilmeğini de yeleğin arka sırt bölümüne. Burada da hemen 2 ilmek reglen ilmeğimin biri kola, biri yeleğin arka sırt bölümüne ayarladım. Bakın şöyle. Burada da 2 ilmeğimi, birini yeleğin ön yakaya, birini de şöyle kol bölümüne verdim. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Arka ilmeklerim düz. Kol ilmeklerim haroşa. Burada da model çalışmamıza devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Kolda bir sıra örgümün ön yüzünden haroşa oluşturdum. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeklerim, her iki ön pat ilmeğim haroşa. Daha sonra şu mor ayıraca kadar ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Mor ayraçtan sonra kol ilmeklerimizi ters örüyoruz.
haroşa olarak. Daha sonra yeleğimin arka sırt bölümü de ters. Diğer kol ilmeklerim ters. Bakın bu mor ayraçtan sonra ön yakadaki ilmekleri yine gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bu şekilde örüp geliyor. Örgümün arka tarafından da ördüm, geldim. Şöyle robaya bir bakalım. Robayı baştan sona anlattım arkadaşlar sizlere. Şimdi şu kolda 3 sıra, bakın bu kolda 3 sıra haroşa tamam edip geliyorum. Bir sıra oldu. 2 sıra daha tamamlayıp geliyorum. 4. sıra haroşada kol ilmeklerini kapatalım. Yakada modelimizi çalışmaya devam ediyoruz. Bu yakada da modeli çalışmaya devam ediyoruz. Modelimizi çalışmayı unutmayalım. Robamızın kol bölümünde 3 sıra haroşa sırasını örgümün ön yüzünden tamamladım. Geldim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle robanın yükseklik ölçüsünü bir alalım. Robanın yükseklik ölçüsü şöyle tam almak istiyorum. 12,5 santim. Yeterli arkadaşlar. Şimdi kol ve beden ayrımını çalışalım. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Sonra bu model kısmını çalışıyorum. İlmekler geldiği şekilde örülerek model kısmını çalışıyorum. Burada örgünün ön yüzünden düz ilmeğim ters, ters ilmeğim düz olmak üzere çalışıyorum. İlmek yeri değişiyor. Ve bu reglan ilmeğimin bakın bir ilmeği hep burada düz gitti. Mor ayracımı aldım. Şu lila ayraca kadar ilmeklerimi kapatacağım, kol ilmeklerimi. Şöyle bakın 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu bir ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Burada bir sıra daha haroşa sırası elde etmiş oluyoruz. Örgümüzü nasıl ördüysek kol ilmeklerini de aynı ayarda kapatalım. Örgümüzü normal ördüysek normal, gevşek ördüysek gevşek ya da sıkı ördüysek sıkı. Elimizin ayarı ilmekleri kapatırken değişmesin. Bakın bu şekilde şu lila ayraca kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Bakın bu lila ayraca kadar geldim. Lila renkli ayraca kadar. Bu ayracımı alıyorum kenara. Bu bir ilmek kol ilmeğime ait. Bu bir ilmeğim de yeleğin arka sırt bölümüne ait. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bakın. Bu şekilde ilmeklerimi kapattım. Şimdi örgümü döndürüyorum. Kol altından 2 ilmek artıracağım. 1 2 2 ilmek yeterli arkadaşlar. Bebek ve çocuklarda yeleğin büyüklüğüne göre kol altından ilmek artırımı o şekilde çalışıyoruz. 2 ilmek artırdım. Burada bakın bir ip uzantısı oldu. İlmek hani kapattığımız yerde şuradaki ilmeği aldım. Bu bir ilmek, bir de yeleğin ön kısmından 2 ilmek.
Bunun içerisine bir ilmek aldım ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bu 2 ilmeğimi ters ilmekle örüyorum. 1 2 ve daha sonraki ilmeklerimi düz ilmeklerle devam ettiriyorum arkadaşlar. Yeleğin arka sırt bölümünde. Kol ilmeklerimiz bu şekilde. Gördünüz, kapattık, döndük, 2 ilmek artırdık, döndük, o 2 ilmeği ördük, geldik. Şimdi bu yakada çalışmış olduğumuz gibi diğer yakada da çalışalım. Kolda da ilmekleri kapatalım. İlmeği kapatıyorum, dönüyorum, 2 ilmek artırıyorum, dönüyorum, o 2 ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın, bu kolda çalıştığımız gibi bu kolda da çalıştık. Yine örgümüzün ön yakasında da model çalışmamız devam etti. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek bir ön pat, 7 ilmek de diğer ön pat haroşa olmak üzere örüyorum. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz ve daha sonra yeleğin arka sırt bölümü tamamen ters. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Şimdi burada örgümün ön yüzünde model çalışmamıza yine devam ediyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Burada yine kahve çekirdeği modelimizi çalışıyoruz. Artık o modeli o kadar tekrar ettim ki sizleri bıktırmak istemiyorum. Artık gelişine göre siz de örersiniz, biliyorsunuz arkadaşlar. Bu 2 ilmek ters ilmeğimden sonra bak, şurada bir ilmek sabit düz ilmeğim, bu devam ediyor bu şekilde. Daha sonra yine ilmeklerim yer değişiyor, ters ve düz ilmek olarak örgünün ön yüzünden. Şimdi buradaki ilmeğim düzdü, ters. Buradaki ilmeğim tersti, düz yaptım. Şimdi yeleğimin arka sırt bölümünde de bu yalancı pirince devam ediyoruz. Bakın, düz ilmeğimi aldım, ters. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, düz ters, düz ters, düz ters. Yani bir ilmek ters, bir ilmek düz alarak yeleğimin arka sırt bölümünden devam ediyorum. Diğer kol altına kadar. Biraz hızlı geçiyorum. Daha sonrası tekniği biliyoruz arkadaşlar. Videom gerçekten çok uzun sürdü. Robayı tek tek sıra sıra anlatınca tabii ki biraz uzun oldu. Bunun için kusura bakmayın. Bu yeleğimi ben doğaçlama ördüm. Yani şu kolu bak, şuraya kadar yalancı pirinç. Ondan sonra kahve çekirdeği. Böyle aklıma ne düştüyse o şekilde yaptım. Umarım güzel olur. Siz de benimle beraber örersiniz. Ben çok sevdim ama yeleğimin robasını. Devam ediyorum. Bir ters bir düz ilmeklerle bu diğer kol altına kadar.
İlmek sayımı vermeyi unuttum. Evet. Şimdi 31 ilmek bir yakadaydı arkadaşlar. 31 ilmek bir yaka, 57 ilmek de arka. 57 artı 31 artı 31 etti 119 ilmek. 2 ilmek bir kol altından artırdım. 2 ilmek de bir kol altından artırdım. 121 123 ilmek yeleğimizin toplam ilmek sayısı. Şimdi kol altına geldim. Burada belki bir düz ya da bir ters yan yana gelebilir. Burası ters. Burada dikkat edelim. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. İlmeklerim de tam denk geldi. Denk gelmeseydi, mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2 tane düz yan yana gelseydi, 2 düzün içerisinde bir düz ilmek alıp eksiltebilirdim ya da 2 ters yan yana gelseydi. Bu sırayı da beraber çalışalım. Sıra sonuna az kaldı zaten. Kahve çekirdeği modelimi de çalışıyorum. Örgümün ön yüzünden bakın sıra sonuna kadar ördüm, geldim, beraber çalıştık bu sırayı. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Daha fazla anlatmayacağım arkadaşlar. Yeleğimi şöyle bir katlayayım. Bakın yeleğimin duruşu bu şekilde. Şöyle. Küçük bir yelek olacak. Şöyle ön patları üst üste bir katlıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Kollar böyle, ön böyle, arkası da bakın roba bitene kadar düz. Roba bittikten sonra bir ters bir düz ilmeklerle ön yüzden, arka yüzden de gördüğümüz şekilde öreceğiz. Şimdi ben yeleğimi bitireyim. Düğmelerini de dikip geleyim arkadaşlar. Yeterli bir ölçüye kadar öreyim. Daha sonra yeleğimi bitirip düğmelerini dikip geldiğimde kaç ilik geri çalıştım, enini boyunu beraber ölçeriz. Sizlere tavsiyem, videoyu bir sonuna kadar izleyin. Daha sonra yeleği örmeye karar verin. Yeleğimi bitirip geleceğim. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi de diktim, geldim. Yeleğimin bakın ön tarafı bu şekilde, ön yaka. Arkası da bu şekilde koton iple ördüm, biliyorsunuz. Yumuşacık bir yelek oldu. Yeleğime ne kadar ip gitti? Bir ipten bu kadar kaldı. Böyle arkadaşlar. Bir ip gitmedi. Şimdi dilerseniz yeleğimizin ölçülerini alalım. Küçük bir yelek oldu. Şöyle bakın, hemen kol altından alıyorum. 24 santim yeleğimin genişliği. Arka enseden basen üstü etek ucu 26,5 santimde arka enseden basen üstü. Yeleğim 0-3 ay için uygun arkadaşlar. Yani yeni doğan yeleği diyebiliriz. Bu şekilde. Şimdi bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Saygıyla kalın arkadaşlar.